Şimdi bu Hristiyanlar ne diyor? Dünyada Hristiyanların nüfusu kaç? 2,2 milyar. Bizim nüfusumuz kaç? 1,6. Aramızda 600 yıllık bir mesafe olmasına rağmen çok büyük bir yakınlık var. Dikkat edin. Büyük bir kopuş var Hristiyanlardan İslam'a doğru. Bunun en büyük sebebi ne? 3 ilahı ispat edemiyorlar. 3 tane Allah olmasını mantığa oturtamıyorlar. Allah Teala ne buyurdu? Yerlerde ve göklerde başka ilahlar olsaydı kargaşa çıkardı. Her ikisi de harap olurdu. Bu tek bir ilah olduğunu işaretidir. Allah'ın varlığının delilinden bir tanesi şudur. Bir ülkenin 2 tane lideri olmaz. Bir ülkenin 2 tane cumhurbaşkanı olmaz. Dikkat buyurun. O ülkenin en tepesinde bir lider varsa diğer liderlerin, diğer bakanların ya da başbakanların tamamının onun bir altında olması gerekiyor. 2 tane cumhurbaşkanı olan bir ülkede ne olur? Kaos olur. Kaos olur. O der ki benim dediğim olacak, bu der ki benim dediğim olacak. Sonra kılıçlar birbirine çekilir. İslam tarihinden örnek vereyim. İslam'da ilk defa 2 halife ne zaman oldu? Hazreti Ali döneminde. İsyan çıkarttılar Hazreti Muaviye ve taraftarları. Hazreti Ali'ye baş kaldırdılar. Biatımızı bozuyoruz dediler. Hazreti Muaviye'yi halife kabul ettiler. Bir halife Medine'de, diğer halife diğer yerde. Ayrı ayrı beldelerde. Ne oldu? 2 halife oldu. Savaş yaptılar. Bak kargaşa çıktı. Kargaşa çıktı. 2 başlı olmaz. Tek olacak. Lider tek olacak. Yerlerin ve göklerin sahibi tek olacak. İşte örnek. O savaşta 10.000 tane Müslüman öldü. Sadece Hazreti Ali Efendimiz'e karşı geldikleri için. Yanlış bir içtihatta bulundukları için. Allah yanlışlarını affetsin, günahlarını bağışlasın. Amin. Allah'ın varlığının delillerinden bir tanesi budur. Tek bir ilahtır. Yanına hiçbir ilahı kabul etmez. Yerlerin ve göklerin tek sahibidir. Yanında hiçbir kuvvet olamaz. Vazifelendirdiği, görevlendirdiği kim varsa onun altındadır. Hangi peygamber varsa hepsi ona tabidir. Onun emrinden gıdım dışarıya çıkamaz. Hiçbir peygamberlik onun yanında ilahlık iddiasında bulunamaz. Bozulmuş olan 4 tane İncil'e bakın. 4 tane İncil'de bir kelimeyi araştırın. Bir tek kelime. Şimdi bu Hristiyanların tamamı neyi iddia ediyor? İsa Allah'tır ve Allah'ın oğludur. Haşa ve kella. Bunu diyen bir adam müşrik olur. Şirk koşar. Yani en büyük günahı işlemiş olur. Cehennemin 7. kat tabakasında yanar ve çıkmamacasına. Şimdi 4 tane İncil'i var bunların. 400 tane İncil'den 4'e indirdiler. İndirdikleri İncil'ler İsa'nın ve Cebrail'in ilahlığını kabul eden İncil'ler. İlahı birken 3'e çıkartan İncil'ler. Bu 4 İncil'i inceleyin. Hiçbir tanesinde İsa'nın ağzından şu cümleyi göremeyeceksiniz. İsa şunu desin. Ben Allah'ım. Haşa ve kella. Allah'ın peygamberi diyebilir mi ben Allah'ım? Derse kafir olur. Allah'ın peygamberi günah işlemekten masumdur. Nasıl diyebilir ki ben Allah'ım? Günah bile işleyemeyen bir insan, günah işlemekten sakındırılmış, korunmuş bir insan nasıl ilahlık davasında bulunabilir? Bu olmaz kardeşler. Bu olmaz. Dolayısıyla bir Müslüman Allah'ın varlığını ispat etmek istiyorsa kendisine yahut etrafındaki bir insana önce şunu demek zorunda. Hiçbir ülkede 2 tane cumhurbaşkanı olmaz. Hiçbir belediyede 2 tane belediye başkanı olmaz. Hiçbir sınıfta 2 tane sınıf başkanı olmaz. Sınıftan örnek al ya. İlkokulda sınıf başkanı seçerlerdi. Bize derdi ki hocam niye 2 tane değil? Ben de sınıf başkanı olmak istiyorum. Olmaz evladım. Bir okulda 1 tane müdür olur, 2 tane müdür olmaz. Diğerleri hepsi muavindir, yardımcıdır. Dünya denilen bu okulda 2 tane ilah olmaz. 2 müdür olmaz. 2 emir veren olmaz. 1 tane olacak. İşte Allah'ın varlığının delillerinden bir tanesi budur.